Şöyle bir düşünün, kış sabahı, hava buz gibi, nefesinizden buhar çıkıyor, bir ses diyor ki hadi yürüyüşü aksatma, ama bir yandan da içten içe acaba bu soğuk kalbime dokunur mu diye bir endişe var. İşte bu hepimizin yaşadığı ikilemin ardındaki gerçeklere bakacağız şimdi birlikte. O zaman soruyu net bir şekilde soralım. Dondurucu soğukta yürüyüşe çıkmak bu bir irade gösterisi mi, yoksa kendimizi gereksiz bir riske mi atıyoruz? Gelin bakalım vücudumuz bu soruya ne cevap veriyor. Aslında bu tam olarak o içimizdeki çatışma, değil mi? Bir yanda egzersiz rutinini bozmak istememek, diğer yanda soğuğun getireceği riskler. Yalnız değilsiniz, her kış milyonlarca insan aynı şeyi düşünüyor. Ve bu endişe işte yersiz değil, onu söyleyeyim. Çünkü evet, yürüyüş çok sağlıklı ama soğuk hava o kadar da masum olmayabilir. O yüzden gelin şu gerçeklerle söylentileri bir ayıralım. Peki biraz işin bilimine girelim mi? O dondurucu soğuk vücudumuza temas ettiğinde, özellikle de kalbimizde tam olarak ne oluyor? Şimdi vücudumuz soğuğu hissettiği anda kendini korumaya alıyor, bir nevi hayatta kalma moduna geçiyor. İlk yaptığı şey ne biliyor musunuz? Isıyı içeride tutmak için kan damarlarını büzüştürmek. Damarlar daralınca ne oluyor? Tansiyon yükseliyor. Kalbiniz de bu daralmış borulara kanı yollamak için normalden çok daha fazla çalışmak zorunda kalıyor. Adeta bir mesai yapıyor. İşte bütün meselenin kilit noktası bu aslında. Soğuk hava kalbinizin iş yükünü arttırıyor. Sağlıklı bir insan bunu belki hiç hissetmez bile, ama eğer kalp ve damar sisteminiz biraz hassassa, işte o zaman bu durum çok ciddi bir faktör haline geliyor. Peki dikkat ettiyseniz uzmanlar hep sabahın erken saatlerine dikkat der. Neden? Yani sabah saatlerini bu kadar kritik yapan şey ne? Sebep aslında tamamen vücudumuzun biyolojik saatiyle ilgili. Şöyle ki, sabah uyandığımızda kanımız doğal olarak daha yoğundur. Tansiyonumuz, nabzımız bunlar da daha yüksek seviyededir. Üstelik kalbimiz bütün gece dinlendikten sonra henüz tam olarak güne merhaba dememiştir. Şimdi bu duruma bir de dışarıdaki o dondurucu soğuğu ekleyin. Kalbin üzerindeki baskına nasıl katlandığını hayal edebiliyor musunuz? Tabii ki bu risk herkes için aynı seviyede değil. Peki kimler o sabah yürüyüşü için bir dakikaya deyip 2 kere düşünmeli? Gelin şu risk grubuna biraz daha yakından bakalım. Eğer mevcut bir kalp damar rahatsızlığınız, yüksek tansiyonunuz veya diyabetiniz varsa ya da uzun zamandır pek hareket etmiyorsanız, işte o zaman aşırı soğuk havalar sizin için adeta bir kırmızı bayrak. Böyle bir durumda dışarı çıkıp egzersiz yapmadan önce mutlaka ama mutlaka doktorunuzla konuşun. Unutmayın, sağlıkla inatlaşmak olmaz. Tamam, riskleri konuştuk. Şimdi gelelim çözümlere. Çünkü biliyorum içinizde hava soğuk olabilir ama ben yine de yürümek istiyorum diyenler var. İşte onlar için gerçekten hayat kurtaracak bazı altın kurallarımız var. Güvenli bir kış yürüyüşü için 5 basit kuralımız var. Birincisi, evden çıkar çıkmaz tempo yapmayın, yavaş yavaş başlayın, vücudunuza bir alışma süresi tanıyın. İkincisi, göğsünüzü ve boynunuzu mutlaka bir atkıyla koruyun. 3. Mümkün olduğunca burnunuzdan nefes alın ki o buz gibi hava biraz ısınsın. 4. Süreyi abartmayın, 20-30 dakika gayet yeterli. Ve beşincisi, belki de en önemlisi, vücudunuzu dinleyin. O size ne söylüyor, ona kulak verin. Mesela göğsünüzde bir sıkışma, bir çarpıntı, baş dönmesi veya normalden fazla bir nefes darlığı hissettiniz. İşte bu sinyallerden birini bile alırsanız bu vücudunuzun size dur deme şeklidir. Sakın kahramanlık yapmaya kalkmayın. Yürüyüşü o anda bırakın ve hemen sıcak, güvenli bir yere geçin. Peki diyelim ki dışarısı gerçekten de kapıdan burnunu bile uzatma dedirtecek kadar soğuk. Bu o gün sporu tamamen bırakacağınız anlamına mı geliyor? Hayır, kesinlikle değil. Hatta bu yaratıcı ve çok daha güvenli alternatifler için harika bir fırsat demek. Unutmayın, buradaki amaç risk alıp kahramanlık yapmak değil, düzenli olmak, tutarlı olmak. Mesela havanın bir tık daha ısındığı öğle saatlerini tercih edebilirsiniz. Ya da hiç dışarı çıkmadan evinizin konforunda tempolu bir yürüyüş yapabilir, hatta basit ev egzersizleriyle günü kurtarabilirsiniz. Sadece yürüyüşün saatini değiştirmek bile ne kadar büyük bir fark yaratıyor bir bakın. Sabahları hava en soğuk halinde, vücut daha yeni uyanıyor, kalp stresi doğal olarak daha yüksek. Akşama doğruysa hava birazcık ılımış, vücudunuzda gün boyu hareket ettiği için ısınmış oluyor. Kalp daha stabil çalışıyor. Bakın bu kadar basit bir değişiklik bile riski ne kadar azaltıyor. Şimdi gelin bu konuda en çok merak edilen birkaç soruya hızlıca cevap verelim. İlk ve en önemli soru: soğuk hava direkt olarak kalp krizini tetikler mi? Cevap şu, tek başına tetiklemez belki ama kalp üzerindeki yükü arttırdığı için çok önemli bir risk faktörüdür. Özellikle de bahsettiğimiz o savunmasız gruplar için tehlikeli bir zincirleme reaksiyonun fitilini ateşleyebilir. Peki
Bir diğer klasik soru. O taktığımız atkı gerçekten bir işe yarıyor mu? Hem de nasıl? Kesinlikle evet. Düşünün ki atkı basit ama müthiş etkili bir ön ısıtıcı gibi. Siz nefes aldığınızda o buz gibi havayı bir nebze olsun ısıtıyor ve solunum sisteminizin ani bir şok yaşamasını engelliyor. Yani evet, çok işe yarıyor. Ve son olarak şunu da çok merak ediyoruz. Evin içinde yürüsek dışarıda yürümenin yerini tutar mı? Kalp için aynı faydayı sağlar mı? Evet, kesinlikle sağlar. Bakın, burada kilit nokta nerede yürüdüğünüz değil, nasıl yürüdüğünüz. Eğer düzenli olarak ve kalbinizi çalıştıracak bir tempoda yapıyorsanız, evdeki yürüyüşte kalp sağlığınız için en az dışarıdaki kadar faydalıdır. Unutmayın, süreklilik mekandan çok daha önemli. Yani özetleyecek olursak, bazen verilecek en akıllıca karar, planda esneklik göstermektir. Yürüyüşünüzü ertelemek, günün başka bir saatini almak ya da tamamen kapalı bir alanda yapmak, bunlar bir pes etme değil, tam tersine bilinçli bir sağlık hareketidir. Sonuç olarak buradan çıkarmamız gereken en önemli ders belki de şu. Mesele cesur olmak değil, akıllı davranmak. Vücudunuzun sinyallerini dinlemek ve ona göre hareket etmek yapabileceğiniz en doğru şey. Unutmayın, kalbiniz sizin kahramanlık yapmanızı değil, ona iyi bakmanızı, düzenli ve en önemlisi güvenli bir şekilde hareket etmenizi istiyor.